Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün akşam için enfes bir önerim var sizlere. Tavuk şiş hazırlayacağız. Özellikle çocuklar bu lezzete bayılacak. Genelde hepimizin muzdarip olduğu konu tavuk şişleri fırında pişirirken kuruyor olması. Bu tarifin en güzel yanı da kesinlikle kurumuyor arkadaşlar. Evet, buyurun hep beraber yapımına geçelim. Elimde 1 kilo, yaklaşık olarak böyle 4 adet kadar tavuk göğsümüz var. Bunları görmüş olduğunuz şekilde biraz iri olacak şekilde doğradım ama isterseniz daha da küçük doğrayabilirsiniz. Tavuk göğsü yerine kalça veya bonfile de kullanabilirsiniz. Veya karıştırabilirsiniz. Evet, doğramış olduğumuz tavuk etlerini geniş bir kabın içerisine aktarıyorum. Evet, şimdi özel sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bu sos öyle bir lezzet verecek ki arkadaşlar. Evet, şimdi üzerine 1 çay bardağı sütü döküyorum. Soğuk süt kullanıyoruz burada. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Sıvı yağ da tabii ki kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı sarımsak tozu. 1 çay kaşığı kişniş tohumu. Gerçekten güzel bir aroma veriyor bu da. 1 tatlı kaşığı toz biber, isterseniz miktarını arttırabilirsiniz. Böyle 1 çay kaşığı kadar da ben acı toz biber kullandım. 1 çay kaşığı domates salçası, bu da böyle güzelce kızarmasını sağlayacak, aynı zamanda renk verecek. Sevmiyorsanız tabii ki kullanmayabilirsiniz de. Hepsini birbiriyle güzelce harmanlıyoruz. Yaklaşık olarak ben bir 5 dakika kadar bu işlemi yaptım. Ne kadar güzel karıştırırsanız hepsi birbiriyle o kadar güzel buluşacak, lezzetleri birbirine geçecek. İsterseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Ne olabilir derseniz sumak ekleyebilirsiniz, köri ekleyebilirsiniz. Sarımsak tozunuz yoktur, onun yerine sarımsak rendesi koyabilirsiniz. Sütünüz yoktur, o an onun yerine yoğurt kullanabilirsiniz. Evet, bakın bir tane de rendelemiş olduğum soğanımızın suyu vardı. Şimdi onu da ekliyorum 5 dakikanın ardından ve bu şekilde yaklaşık bir 3-4 dakika kadar daha ben yoğuracağım. Karıştıracağım, pardon. Tüm lezzetler birbiriyle buluştuktan hemen sonra üzerine streç filmle örteceğim ve yaklaşık olarak 6-7 saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Eğer hiç vaktiniz yoksa en az 1 saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Hatta isterseniz bir gün önce geceden hazırlayıp böyle bir gece buzlukta kalırsa lezzeti daha da güzel olacaktır, daha yoğun olacaktır. Buzdolabına alıyorum dinlenmesi için. Evet, güzelce dinlendi. Hazırlamış olduğum sosu tavuk iyice çekti. Artık şişleme işlemine geçebilirim. Şimdi bu aşamada ben çeri domates ve kapya biberim vardı. Biberleri dilimledim görmüş olduğunuz şekilde. Tavukları da şişlemek için çöp şiş kullanacağım. İsterseniz böyle yine aynı ebatlarda normal şişler de oluyor. Onları da kullanabilirsiniz. Yalnız şişleme işlemine geçmeden önce şöyle iyice bir karıştırıyorum kaşık ile. Evet arkadaşlar, artık şişleri geçirebiliriz. İstediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Ben birkaç tavuğun ardından domates, sonra tekrar tavuk, arasına biber ve tekrar tavuk ile sonlandırdım. Hiç sebze kullanmadan, yani domates ve biberi kullanmadan da sadece tavuk koyabilirsiniz. Veya çeri domates kullanmanız şart değil. Normal domatesi dilimleyip o şekilde de yerleştirebilirsiniz. Malzemeleri her zaman olduğu gibi videomun hemen altından bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu ölçüleri kendi kişi sayınıza veya misafiriniz vardır, ona göre arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Baharat miktarlarını da yine aynı şekilde damak tadınıza göre lütfen uyarlayın. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Eğer diyelim ki hazırladınız ama
Pişirmek için henüz vaktiniz var. O zaman ne yapacağız? İster servis tabağında, isterseniz tepsiye yerleştirdikten sonra üzerini muhakkak streç film ile örteceğiz ki yüzeyi kurumasın. Açık kalırsa sosunu çekecek, kuruyacak. Bu sefer piştiği zaman da maalesef hiçbir şeye böyle tadı benzemeyecek. Görüntü şahane. Ben tabii ki tavuk miktarını biraz daha artırdım. Akşam için misafirlerim vardı çünkü. Ama vermiş olduğum ölçüler 1 kilo tavuk içindir. Onu da belirtmek isterim. Fırına vermeden önce de yüzeyini iyice böyle kapatacağım. Daha sonra fırına vereceğim. İlk etapta açık olarak verirseniz kuruyacaktır. Önce bakın yağlı kağıtla üzerine kapladım. Hemen ardından da alüminyum folyo ile hiçbir tarafı böyle hava almayacak şekilde kaplıyorum. Tavuğu hazırladık ama pişirme kısmı da çok önemli. Çünkü sosu ne kadar güzel olursa olsun eğer doğru bir şekilde pişirmezsek maalesef kupkuru olacaktır. Kesinlikle fanlı ayara getirmeyin fırınınızı. Fan çok çabuk kurutur çünkü. Bu nedenle fansız ızgara bölümünde fırınınızın ısısını 230 dereceye getirin ve bu şekilde pişirin. Ben bu şekilde yaklaşık böyle bir 25-30 dakika kadar pişirdim. Sonra fırından aldım. Üzerindeki bakın folyo ve yağlı kağıdı hemen alıyorum. Evet, tavuk görmüş olduğunuz şekilde suyunu tamamen bıraktı. Bu aşamada ters çevirebilirsiniz. Ben aceleden ters çevirmedim. Bir ters düz etmenizi tavsiye ederim. Tekrar fırına veriyorum ama bu sefer üzerini tabii ki örtmeden. Çünkü üzerini örterseniz istemiş olduğunuz gibi kızarmayacak. Bu nedenle yağlı kağıt ve folyoyu koymadan yine 230 derece fansız fırında alt üst kızarana kadar, nar gibi kızarana kadar pişirmeye devam edeceğiz. Ve tavuk şişlerim hazır. Dikkat ettiyseniz yağlı kağıdın üzerinde halen böyle bir miktar su var. Suyunu tamamen çekmiyor bu yöntemle. Belirttiğim gibi ben böyle ters düz etmediğim için böyle altı sanki pişmemiş gibi duruyor ama aslında çok güzel bir şekilde pişti. Sunum kısmı da misafirlerim geldikten sonraya kaldı. Bu nedenle böyle biraz daha karanlık ve çok acele ediyor. Hatta arkadaşım yerleştirirken ben bir yandan da çekiyorum. Evet, biz çok sevdik bu güzelliği. İnşallah deneyecek olan sizler de memnun kalırsınız. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin, afiyet olsun. Eğer yapma imkanınız olursa yorum kısmında da düşüncelerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Her birinizin yorumu benim için çok kıymetli. Okuyup böyle en kısa sürede cevaplamaya çalışıyorum. Evet, videomun sonuna geldik. Umarım sizler için de keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.